Midden-Oosten staat op zijn kop, Europa doet de luiken dicht. En daartussen ligt een land dat naar beide kanten kijkt. Een land waarvan we alles denken te weten, maar dat razendsnel verandert. Dat was maar een heel klein, onbenullig berichtje in de krant dat ik een jaar geleden uitknipte en boven mijn bureau hing. Er stond in dat de treinverbinding tussen de Turkse stad Gaziantep, helemaal in het zuiden van het land, en Irak weer was hersteld. Een heel klein berichtje, maar van grote symbolische waarde. Want als je ergens kunt voelen hoe de rol van Turkije is veranderd in de regio, dan is het wel op dat spoor. Dat spoor dat is begin vorige eeuw aangelegd om Istanbul te verbinden met de Ottomaanse provincies, met Irak, met Syrië. Een spoor van 1600 kilometer lang, dat dwars door Turkije, via Syrië, naar Irak loopt. Dit spoor verbond ooit Berlijn met Istanbul met Bagdad. Dus is gebouwd om puur economische redenen, om de olie uit Irak in Europa te krijgen. Nou, er is een eeuw overheen gegaan. Het spoor is weer gerepareerd. En nu zijn het de Turken die naar het oosten gaan, de band met de Arabische wereld herstellen en over ditzelfde spoor passagiers vervoeren, maar vooral goederen. Er worden hier handenvol met geld verdiend. Merhaba. 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 Ne soruyorsunuz? Türkü söylüyorum. Türkü söylüyorum. Ne hakkında soruyorsunuz? Hasret, özlem. Onun hakkında söylüyorum. Özlem. Özlem var mı? Özlem var. Yer boş mu? Boş tabii, buyurun. Tamam. Özlem var. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Ben Adil. Ben Suriye kökenliyim. Suriye'den mi? Suriyeliyim, evet. Aha. Ama Antep'te oturuyorum. Şimdi Antep'teyim, artık Türk vatandaşıyım. Türkiye'de. İşte özlem, benim dayımlar burada, akrabalarımın hepsi burada. Yarısı orada, yarısı burada. İşte annem benim rahmetli Antepliydi. Babam Suriyeli. İşte ben Suriye'de doğup büyüdüm. İşte daha sonra buraya geldim. Evden kaçtım, buraya gelmiştim. İşte burada yaşıyorum şimdi, burada evlendim. İşte şimdi de akrabaları görmeye gidiyorum. Köyümüz sınırın yanındaydı. Şimdi şurası Suriye, bu tarafta Türkiye. Sınırda gidiyoruz yani biz. İkisinin arasındayız şu an. Daar zie je de vlag van Syrië, de vlag van Turkije. En een grote billboard van de president van Syrië, Assad. En hier Turkse soldaten die waarschijnlijk niet heel erg blij zijn dat wij nu aan het filmen zijn. Daar kreeg je nooit permissie voor. In een wankelende dictatuur als Syrië ben ik als westerse journalist niet welkom. En voor Turkse en Syrische burgers zat die grens decennia lang ook potdicht. Çocukken babam bizi getirmişti buraya, Türkiye'ye. Dedemleri görmeye, çocuktuk. Hatırlarım, ben 8-9 yaşlarında bir şeydim. Babam bizi buraya getirdi, ben burada Türkiye'yi gördüm. Türkiye güzel. Dayımları, akrabaları görünce sevdim. Hep babama derdim ki, baba ben büyüyünce Türkiye'de yaşayacağım. Diyelim ki böyle telin yanına gelirlermiş Suriye'den. Böyle? Böyle. Onlar da
arada mesela 200 metrelik bir alan var. 200 metre ötesinde bir tel daha var bunun gibi o tarafta. İşte konuşurlarmış böyle işte nasılsın, iyisin, selam, kelam böyle konuşurlarmış. Bunlar Suriye'den hediye, kumaş, çay işte ne getirmişlerse buradan fırlatırmış karşıya. Karşıya fırlatır. Yetişti. Yetişmesi ortaya düşermiş bazen. Bazen orada kalırmış. Kimse gidip alamazmış. Asker olursa bazen asker alır onu karşıya verirmiş. Asker olmazsa arada kalırmış. Maar de tijden zijn veranderd. Terwijl de Turken nog steeds wachten op toetreding tot de Europese Unie en ervan overtuigd raken dat dat waarschijnlijk toch nooit meer gaat lukken, gaan ze wel op zoek naar alternatieven. Syriërs hebben geen visum meer nodig om naar Turkije te kunnen reizen. Libanezen niet, Jordaniërs niet. Meer dan 50 landen is de visumplicht inmiddels mee opgeheven. Dus terwijl Atatürk zei tegen de Turken: kijk naar het westen, wend je af van het Arabische achterland. Zie je dat de Turkse regering nou heel iets anders aan het doen is. En dat die oude grenzen nu aan het vervagen zijn. Nereye gidiyoruz? Öyle pasaporttan haleme gelecek. Pasaport. Ha, Suriye'den Türkiye'ye. Türkiye'den Suriye. Ha. Ne yapıyoruz? Benim orada şeyim var, akrabam var size ömür geçindi. Baş sağlığına gidiyor. Aile var. Hala evet ha. Siz? Aile var. Ha, bak arkadaş. Türk mü? Ben Arap. 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 Bu Türk. Kürt. Aha, arkadaşlar. Ha, kardeş. Sen de kardeş. Çok güzel. De Turkse steden die aan de grenzen met de Arabische wereld liggen, zijn niet langer de slaperige provinciestadjes van vroeger. Ze barsten nu uit hun voegen door de levendige handel met de buurlanden. Dat zie je aan de enorme bouwlust aan de randen van steden als Gaziantep. Maar je ziet het ook aan de winkelcentra die elke vrijdagmiddag volstromen met koopjesjagers uit Syrië. Die hier komen ruiken aan de Turkse vrijheid. How are you feeling? كتير مبسوطة. I am very happy. Is this your first time here? ممتاز. كتير مبسوطة. أنا بتمنى عطول يجوا لهون بس ما بنقدر. Do you like Turkey? جني. Ne yapıyorsun? How is it going? Fine. How is the Turkish ice cream? Very delicious. Are you all finished? Yeah? That's it. Almost. You have one more wish. Yeah? I need an extra day in Turkey to go to all the malls and buy everything. And some more, huh? Turkije is zeg maar voor Syriërs wat Europa is voor Turken. Het moderne leven. Türk kadınları böyle düz, sade saçları seviyorlar. Halep kadınları böyle kıvırcık, dalgalı, numunexli saçları, parlak saçları daha çok seviyorlar. Çünkü çok eşli oldukları için, eşleri üstüne evlendikleri için korku var. Eşlerini kaybetme korkusu oldukları için sarı saçı tavsiye ediyorlar. Ama Türk kadınları korku yok. Tek eşliler çünkü. İkinci bir eşleri yok. Orada 3 tane evlenirler. Erkekler. 3 tane? Evlenirler. Ha. Çok. Çok ya. Orada nikah yok. Orada nikah Burada yok. nikah var.
Siz neredenizsiniz? Halep'ten Suriye. Aleppo. Uzak mı? Uzak Bir yakın. saat. 1 saat. 1 saat. 1,5 saat. 1 saat yavrum. Aha. Kadınlar daha üzgün mü? Özgür. Halep kadını özgür değil. Eşinden gizli dışarı çıkamaz. Ama Türk kadını istediği zaman seyahat yapabilir, gidebilir, gezebilir. Halep kadını çarşaf giyer, kıyafet de giyer. Modern Halep kadınları da vardır tabii. Ama yüzlerini eşlerine kapatır. Makyaj yaptıkları için yüzlerini peçe kapatır ve sadece erkeğine göstermek ister. Ama Halep Türk kadını makyaj yaptığı zaman doğal bir şekilde dışarı çıkabilir. Neden Suriye adamlar Arvatlarını yani sevmezler. Arvatlarını bir yere çıkartmazlar. Geç çıkardın çıkış tepe yüzünü örterler. Arvatlarına yani eziyet ederler evde. Buralı kimin değil. Oranın kızları onun için buraya geliyorlar. Siz Suriye eşleriniz vardı? Yoktur. Ben burada daha kızım. Evlenmedim. Daha burada evleneceğim ben. Nişanlıyım. Burada, Ha. Türkiye'de. Evet. Neden? Yok buraya güzel diyeyim buraya geldim. Görüştük işte istedim. Aşık oldum. Beğendim. Güzel. Böyle. Burayı severim. Severekten gelirik buraya. Burada ne yapıyorsunuz? Arapça programı yapıyoruz. Arapça. Ay güzel Türkçe konuşuyorsun. Evet, biraz. Aha yok gayet güzel. Türkçe ders var mı? Arapça ders var, Türkçe ders yok. Tamam. Ve şimdi çok lazım Arapça. Evet, Antep için Arapça İngilizceden daha önemli. Ticari bakıyorum. Yani nedir? Ben bunu üretiyorsam bunu satabilmem lazım. Bunu satarsam para kazanırım. Bunu satabilmem için seninle konuşabilmem lazım. Seninle konuşabilmem için ya senin benim dilimi bilmen lazım ya benim senin dilini bilmem lazım. Eğer birbirimizin dilini bilmezsek sadece birbirimizin gözüne bakarız. Aşk bile dil olmadan olmuyor. Bana verilen bilgiye göre, tabii yanılmayayım, Sanko Park'a aylık 20.000, 30.000 gibi bir Arap müşteri girişi var. Ve bu hem ticari noktada hem sosyal etkileşim noktasında ciddi bir değer ifade ediyor. Ve bunların hepsi Türkiye'yi gezdikten sonra alışveriş mantığıyla buraya geliyorlar. Yani çünkü Türkiye'nin bir kalitesi var. Yani nasıl? Artık Türkiye Arap dünyası için bir Avrupa. Çünkü Araplar Türkiye'ye gelirken Avrupa'ya geliyoruz diye geliyorlar ve gün geçtikçe bunun kıymeti ve değeri de artıyor. Sizce Türkiye için Arap dünya daha önemli şimdi? Biz Para. politik olarak Avrupa ile beraberiz. Çünkü biz Avrupa Birliği'yiz. Ama iş ticari olarak biz ticaretimiz neredeyse oradayız. Di ezher. Di ezher. Niet alleen met Syrië wordt druk gehandeld. Steeds meer Turkse zakenmensen proberen hun geluk in dat andere Arabische buurland te vinden, Irak. We reizen een stukje mee met een paar van die duizenden Turken die dagelijks de grens met Irak oversteken. Ze brengen Turkse spijkerbroeken naar Iraakse klanten. Kijk, we rijden nu hier in Zuid-Turkije. En dan rijden we vlak langs de grens met Syrië.
steken we hier de grens over naar Irak. Arap ülkeler daha önemli şimdi. Avrupa'da Arap- para yok. Para Arap. para bitti Avrupa'da. Avrupa'da şey zannediyorlar. Türkiye Araplara yüzünü döndü. Araplarla iş yapacak. Avrupa'yı siliyor. Aslında öyle bir şey yok. Sadece bu hükümetin yaptığı Arap ülkelerinde vizeleri kaldırdı. İş yapmak daha kolay oldu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Suriye'ye vizesiz gidebiliyorsun, Irak'a vizesiz gidebiliyorsun. Avrupa'ya gidiş çok zor. Biliyorsun vize var, Schengenler var. Zor. Ticaret yapmak da böyle biraz daha zor. Burada elini kolunu sallayarak hiç vizesiz ülkeye gidiyorsun. Şey yapıyorsun, görüyorsun, geziyorsun, bakıyorsun da ne yapabilirim diye araştırıyorsun. O bakımdan Arap ülkelerine gitmek daha kolay oldu. Şimdi de Türk iş adamları gidiyorlar, daha rahat iş yapıyorlar. Er wordt natuurlijk nu heel veel geschreven over die Turkse flirt met het oosten. We zijn de Turken kwijtgeraakt, schrijven Amerikaanse denktanks. Nu zullen ze wel ten prooi vallen aan het moslimfundamentalisme van de buurlanden. En dat is allemaal de schuld van Europa. Maar ik denk dat ze vergeten dat Turken in de eerste plaats ook vooral koopmannen zijn. Die dan eens met de een en dan eens met de ander willen handelen. Daar ligt Turkije en hier ligt Irak. Het gaat allemaal die kant op. Turkse bedrijven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rijen dik staan de vrachtwagens hier. En er is afgelopen jaar zoveel discussie geweest over wat er toch met Turkije aan de hand is. Of het land aan het islamiseren is, al die banden met de Arabische wereld. En ik denk wat je hier ziet, dit de essentie is waar het hier om gaat. Gewoon om de centen. Moet je kijken wat hier voor een handen gedreven wordt. Günde 1000 araba Irak'a gidiyor. 1000 kamyon. Bin araba günlük Irak'a gidiyor. 1000. Ve Irak Türkiye. Boş geliyor. Boş. Şimdi bunlar hep yüklü. Meyve, sebze, gıda maddesi, ekmek, demir, çimento. Onlar bu tarafa gidiyor. Oradan da boş geliyor Türkiye. Boş. Yük çimento. Çimento. Ne için? Ne için? Simit, beton? İnşaat için. Evler için, inşaat için. Aha. Çok beton gidiyor ha? Gidiyor. Amerika Irak'ı bozdu, şimdi yapılıyor. Amerika hepsi bomba atıyor Irak'a, şimdi yapılıyor. Yazık. We staan er bij een wegversperring, opgezet door Koerdische soldaten. Dan het grootste gedeelte van Noord-Irak, daar hebben de Iraakse Koerden nu zelfbestuur sinds het einde van de oorlog in Irak. Trekken eigenlijk steeds meer macht naar zichzelf toe en hebben een autonome regio geschapen met een eigen leger en met een eigen vlag.
Decennia lang was het hele idee van een Koerdistan met zelfbestuur een gruwel in het hoofd van alle Turkse politici. Maar hier, in Irak, na het einde van de oorlog, doet diezelfde staat en de Turkse zakenmensen er gifzaken mee. Met zo'n autonoom Koerdistan. We zijn er, Erbil, de grootste stad van Noord-Irak. En een hele grote stad voor Turkse zakenmensen. Land bekend geworden vanwege een dictator met een grote snor. Vele bomaanslagen. En zo is het geworden na de oorlog in Erbil in elk geval. Ze noemen deze wijk Dream City. Dit is waar de elite van Erbil, maar van Irak ook naartoe komt om het nieuwe leven te leiden na de oorlog. Waar dus kennelijk toch heel veel geld aan is verdiend. En al die huizen hier, die hier dan worden gebouwd, allemaal gebouwd door Turken. Met terras, nog geen klanten, maar de stoelen staan al klaar, fonteintje. Als er nog één winnaar is van de oorlog, dan is het wel het kapitaal. Fatih. Fatih, bu mermerciyi bir kontrol et de bu mermerci 138-137'ye bir gitsin, o tarafı bir temizlesin. Bak adamlar pimapen'e giremiyorlar. Fatih, adamları 137-138'e çekin. Adamlar oradaki mermer işlerini bitirsinler acil. Evet, tamam, anlaşılmadı. 137-138 mermer işlerine girin. Bak adamlar diyor pimapen takamıyoruz, eksikleri varmış. Deze Turk is 25 jaar oud, maar een regisseur van een miljoenenonderneming. Een ploeg van 1500 man leunt op zijn schouders, als ware een legerdivisie. Biz BC grup olarak şimdi bu villaları yapıyoruz. Villalarımız yaklaşık 235 villadan oluşmaktadır. İkinci etap olarak 35 villa daha başlattık. Şu an 35 villa ile ilgili çalışmalarımızı da yapıyoruz. Görebilirsiniz buradan çeşitli villalarımız var ve şu an görebildiğiniz bütün villalar satılmış durumda. Yaklaşık fiyatlar $400.000 civarıdır. Öyle ve mi? Hepsi satılmış durumda. Şu ana kadar Kim alıyor? yani buranın halkı alıyor. Çünkü buranın halkı evlerine çok önem verirler. Yani evlerine ve Irak halkı. Evet, Irak halkı evlerine ve arabalarına çok önem verdikleri için Irak halkı alıyor bunları. Bu 750 konutluk apartmanlar projemizde de yaklaşık olarak %95'lik satış oranı var şu ana kadar. Onun dışında havaalanını yapıyoruz. Havaalanı projesi dışında bazı devlet hastanelerimiz var. Soran Devlet Hastanesi, Masif Devlet Hastanesi, Barzan Devlet Hastanesi, Zaho'da free shoplar yapıyoruz. Bütün Erbil'i yapıyorsunuz. Bütün Erbil'i biz yapıyoruz, evet. Bütün Erbil'i Türkler yapıyor. So you build. Yeah. Ve siz her zaman inşa ediyorlar. Evet, biz her zaman inşa ediyoruz. Yani onların ihtiyacı, Erbil halkının ihtiyacı olduğu sürece de inşa etmeye devam edeceğiz. Voor mij belichaamt hij de essentie van de Turkse zakenman. Vol zelfvertrouwen, vriendelijk ten opzichte van buitenlanders, maar nooit onderdanig. Oké. Yüzme havuzları, kapalı otoparklar, tenis sahaları. Onun dışında alışveriş merkezi yapacağız karşıda. Benzin istasyonları yapıyoruz karşıda. Yani bu şehri öyle bir şekilde getireceğiz ki kimse buradan çıkmak istemeyecek. Herkes burada kalmak isteyecek. Ve Erbil çok değişti. Ya Erbil çok değişti. Şimdi ben 1,5 yıldır Erbil'deyim. 1,5 yıl içerisinde yani şu gördüğünüz yapılaşmaların çoğu hepsi 1,5 yıl içerisinde gelişti. Şimdi ben bunun 1,5 yıl sonrasını hayal ediyorum kendi açımdan. 1,5 yıl sonra demek ki her yerde olacak. Şu an mesela alışveriş merkezleri açılıyor, oteller açılıyor. İşte diyelim ki tenis sahaları açılıyor, sinemalar açılıyor. Yani bir Erbil'de, bir Irak'ta sinema salonu eskiden bir hayal gibiydi. Kimse bunu hayal bile edemezdi.
Elimizden geldiğince başarılıyız yani. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşadığımızı görmüyoruz. Burada bir Amerikalı göremezsiniz ya da bir İtalyan, bir İngiliz göremezsiniz. Burada tamamen Türkler vardır. We zijn op weg naar een Iraakse zakenman die zijn geld verdient met de bouw van dit soort huizen. Is daar stinkend rijk geworden. Ik heb me laten vertellen dat hij miljarden op de bankrekening heeft laten zetten. En hij doet dat allemaal in samenwerking met de Turken. Geen autootje. This is my project. This is your project? Yeah. Is this live television? Yeah, live television. All right, the guy is moving. Yeah. So this satellite, live. Yeah? You can see my project from United States of America. Really? Yeah, any place. Really? So yeah. you can see if someone's not working. You can phone him and say, do right. something. Right. Erbil, I think, through 5 years it will be more better than Dubai, because we have about 100,000 villa and apartment in all of Iraq. Where's all the money coming from? It's my money. My investment. Yeah? Yeah. كردستان بارتێکە لە عێراق هەموو شتێکمان هەیە لێرە حتاکو نەوتمان هەیە گازمان هەیە ئاسنمان هەیە مەعادنی نەفیسمان هەیە زراعەتمان هەیە و ئەعمارمانش هەیە اینجا تورکیا ئەوە نەغەشیم نییە بێت کار بکە لەگەڵ ئێمە طەبیعی ئێمە خۆمان تەشبیه هەکەین وەکو تورتەیەکین تورتە کێک و وڵاتەکان حەزەکە هەچکە پارچەیەک بخوات لەبەر ئێوەش ئێمە پێیانە لێن فەرمونون بخۆن پێیان نالین نەخۆن. کە ئیشە دەین ئێمە وەکو عێراقی. So you invite them. ئێمە ئینڤایتیانەکەین ڕاستە ئێمە You have the money. پارەکە لای ئێمەیە و خۆمان خاوەنی ئیشەکەین. لە ئیشکردنا باشن. کرێکاری تورکی لە ئیشکردنا باشن. ئیشیان پاکە. ئێمە بەکاریانێنین بۆ ئەم ئیشە بە ئەجر پارەیانە دەین. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tamam. Otur. Mesela bizim buranın sahibi bizim köylüdür. Yani akrabadır. Almış oradan. Biz de gelmişiz yanında çalışıyoruz yani. Ama bizim orada desen orada iş yok, güç yok yani. Ve siz başka ülkeye çalıştınız? Mesela geçen sene bizi Libya'ya alacaklardı. Biz Libya'ya gidecektik. Libya? Evet. Biz Kürdüz diye almadılar. Şirketin sahibi iş alanı almış, açmış. Biz de gelmişiz ekmeğimizi kazanıyoruz, çalışıyoruz. Ama Allah razı olsun gene burada iş bulabiliyoruz, çalışıyoruz yani. Memnunuz daha. Başka ne yapabiliriz? Burada iş var, çalışıyoruz. Ama bütün ailemizde uzakız. Zor değil mi? Ben de. Sen en azından görevin var. Görevini yapıyorsun. Senin mecbur diye bir kaydan yok. Biz mecburuz. Değil mi? Mecbur olduğumuz için buraya geliyoruz. Gelmesek açlıktan geberiyoruz. Hiçbir el uzatan yok Türkiye'de. Bu bir gerçektir. Biri 3 yaşında, öteki 2 yaşında.
Özledin mi? O ne demek ya? Ha? Gözümde tutuyorum ya. Evet. Çok özlemişim. Daha yeniyim ama özlemiş. Çocuklar özlenilmez mi ya? İnsan ciğeri de insan ciğerini özlemez mi? Hı. Evet. Biz oraya için gelmiştik. Onlar bir gelecek hazırlamak için biz buradayız. Biz çektiğimiz zorlukları onlar çekmesin. En azından onlar iş olanakları olsun. Güzel çalıştığı ortamlar olsun diye biz burada çalışıyoruz. Bu bakımda biz çalışıyoruz. Okuyup yüksek bir yere gelmesi için bizim okuyup da erişemediğimiz bazı yerlere onların erişmesini istiyoruz. Hep ileri. Al die appartementencomplexen worden gebouwd voor de steenrijke elite van Noord-Irak. Rijk geworden dankzij de olie of de wederopbouw. Maar ze wonen nu niet alleen in Turkse huizen. Ze gaan ook naar hun scholen. Irakezen leren Turks. Ottomaanse tijden herleven. Neden Türkçe konuşuyor? Çünkü çok lazım. Türkçe lazım. Burada. Neden? Çünkü yani çok öğretmen Türk. Biz Türkçe lazım konuşuyoruz. Aha. Hani anlatmak için. Zor mu Türkçe? Biraz. Biraz. Bence çok zor. Ama ben Hollandalıyım. Ama neden Türkçe lazım? Burada Irak. Burası Irak ama Irak ve Türkiye komşu ülke değil mi çocuklar? Evet. Komşu ülke. Buradan Irak'a, Türkiye'ye gidiyorlar. Türkiye'den buraya geliyorlar. İlişkiler çok yakın ve o yüzden Türkçe öğrenmek istiyorlar ve Türkçeyi seviyorlar. Ve Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesiyle ticari olarak iş yapan insanları var. Başka ülkelerden Türkiye'ye gelip iş yapan insanlar var. Bu şekilde uluslararası bir iletişim. Buradan çıkıyorlar teneffüste. Türkçe öğretmeniyle Türkçe, Kürtçe öğretmeniyle Kürtçe, Arapça öğretmeniyle Arapça, diğer science yani bilim öğretmenleriyle de İngilizce konuşuyorlar. Yani burada 4 dil konuşuluyor. Şuradan devam ediyorum. Bunu yazdınız mı? Evet. Tamam, bunu siliyorum. O. Biz. Yazalım. Ben mutluydum. Sen? Mutluydun. Onlar öğretmendiler. Onlar öğretmendiler. Peki Muhammed? Turkse winkels zijn de Iraakse shoppingmalls ingetrokken. De Turk is in de mode hier. Ne zaman siz Irak'a birinci geldi? Geldiniz? Bir sene 14 ay oldu burası. Ama Türk kültür Irak Kültürü. değişiyor mu? Türk kültürüyle Irak kültürü değişiyor tabii, mutlaka değişiyor. Şimdi Türkiye'nin kültürü daha değişik. Burası biraz daha geri kalmış. Ya şimdi şöyle, Irak'taki Kürtleri ben daha hani kendi şahsi fikrim daha modern görüyorum. Yenilikçi, yeniliğe çok açık insanlar. Türkiye'yi görüyorlar, İstanbul'u görüyorlar televizyonlarda. Oradaki insanlar nasıl giyiyor, nasıl yaşıyor, nasıl şeyler. İşte onlar da Müslüman, biz de Müslümanız ama biraz farkımız var gibilerinden. Türkiye daha bir öne çıkıyor. Hani modern yapısıyla, şehirleşmesiyle,
yaşam tarzıyla falan. Tahmin ediyorum biraz tabii onlar örnek alınıyor. O yüzden Türkiye'lilerin burada iş yapması da yani markalar bile daha buraya gelmeden biliniyor hale geliyor. Yani Türk insanı nasıl yaşadı, neler giydi, nerelerde yemek yedi, nasıl yaşadıkları falan Türkiye'ye gitmeden bile diziler sayesinde, televizyon sayesinde, filmler sayesinde biliniyor. Biz nasıl eskiden de bu Türkiye'de Amerika için geçerliydi. Amerikan filmlerini seyredip Amerika'nın sokak sokak biliyorduk gitmeden bile. Nasıl yaşıyorlar, nerelere gidiyor, hangi arabaları kullanıyorlar. Yani Avrupa'dan öğrendiklerimizi biz de burada gösteriyoruz. Kendi ülkemizde kurduk birçoğunu. Onlar da bize bakıp kendileri burada kuracaklar. Biz bir şeyi empoze etmiyoruz. Bizim ülkemizde böyle diyoruz. Avrupa'da bize böyle yaptı. Hani hukuk Avrupa'da nasılsa biz ona benzemeye çalıştık. Kanunlarımızı değiştirdik. Bunlar hep Avrupa Birliği'ne girmek istediğimizden oldu. Şimdi Arap dünyası bizlere benzemeye çalışıyor. İslam'ı bizim gibi yorumlamaya çalışıyor. Kendi içinde daha rahat yaşamak istiyor. Bir devlet baskısıyla ya da herhangi bir şeylerin baskısıyla değil, kendi inancına göre yaşamak istiyor. Hür yaşamak istiyor. Çünkü Türkler de bu gelişime katkıda bulunuyorlar. Geliyoruz burada iş yapıyoruz. Kendi birikimlerimizi aktarıyoruz. Ik betrap mezelf erop nu zo met Turkse ogen naar nieuwe Irak te kijken, dat ik bijna vergeet dat er ook nog een Irak bestaat van voor de Turken. Het oude Erbil. En dat er duizenden Irakezen zijn die maar wat graag zouden meewerken aan de wederopbouw van hun land. Dit is de onofficiële banenmarkt van Erbil. Allemaal mannen, loodgieters, bouwvakkers die zichzelf in de aanbieding doen. En de bouwondernemers hebben gewoon hun personeel voor het oprapen. Maar hier kun je ook aan zien hoeveel werkeloosheid er nog steeds is in Irak. والله من زمان احنا يوميا هنا حمورة جليرة كل العراق هنا موجود بهذا الشارع غير بربيل حمورة جليرة راوسة احنا جينا من الموصل ماكو شغل هناك ما نقدر نقف الوقفة هذه البناء الشركات كلها تجيب عمال وياها يعني قسم حتى يعني مثل الشركة تركية تجيب عمال اتراك وياها كله شركات تركية. هسه احنا هنا واقفين 10 شغل ماكو ابد. هسه احنا من الساعة 5 الصبح احنا واقفين هنا لحد الان شغل ماكو بنوبة. خيرنا للغير. احنا من المحافظات جايين. موصل، بغداد، صلاح الدين، كوك، كلها هنا. كربلاء، النجف. يعني حتى قسم خريج يعني ما مخرج خلص مدرسة وجاي يشتغل هنا ماكو وظيفة يعني حتى تتوظف هو وجاي هنا وظائف يعني. ماكو وظائف ماكو يعني كل شيء ماكو كل شيء ماكو. اي والله. وين اكو شغله النوب هسه مثلا يجي ابو الشغل هنا يشوفنا هيك احنا صايرين عليه ازدحام يعني ينطينا نص المبلغ يعني شنو يستغلنا يقول ذولا محتاجين اطلعهم مثلا احنا يوميتي 25 ينطينا 10,000 ليش؟ لان نقول هاي عمال كثيره هذا ما يجي ذاك الاخر يجي. اي والله. بالنسبه للفقير ما تغير شيء بس للناس زناقين لا تغير عندهم بس احنا الفقير لا والله قبل نفس الشيء نفس الوضعيه نفس الشيء ما نفس الوضعيه احنا ما تغير علينا كل شيء والله. شيء نفط كثير ايش فايده ما نكسب كل شيء منه ما حصه ماكو يعني حتى حصه تومنيه ماكو يعني حصه تومنيه مقطعه بنوبه بطله زيت حصه مال نفط ما لنا حصه قطعه بنوبه. اي والله والله قبل حرب وهسه حرب شنو ودينا قبل ودينا كله حسب بعث همينا حرب هسه انا لحد الان بحرب نفس الشيء ماكو فرق يعني هم نفس الشيء حزب صدام قبل كان محاربنا وهسه نفس الشيء ماكو يعني. How many people are sleeping here? كم واحد 5 6 10 Turken brengen hun eigen personeel, brengen hun eigen materieel uit Turkije. 100.000 Irakezen verloren hun leven in de oorlog van de afgelopen jaren.
Maar nu zijn het wel buitenlandse bedrijven die dat land weer opbouwen en die eraan verdienen. Zij zijn eigenlijk de echte verliezers van het nieuwe systeem. Çok Türkler burada. Evet, genelde mesela bizim şu an çalışanlarımızın %95'i neredeyse Türklerdir. %5'i Irak halkıdır. Neden? Ya çünkü Irak halkı nasıl diyeyim yani böyle çok fazla çalışmayı sevmiyorlar. Hani aslında şeyler mi bilmiyorlar mı biliyorlar. İsteseler yapamazlar mı? Yaparlar ama çalışmayı sevmiyorlar. Mesela biz diyelim ki sabahleyin saat 7'de işbaşı yaparken onlar saat 8.30-9'a kadar yatıyorlar. Daha sonra biz saat akşamleyin 10'a 11'e kadar beton dökerken bu yüksekliklerde çalışırken onlar saat 4 oldu mu her şeyi bırakıp kaçıp gidiyorlar. Yani o tarz şeyler yaptıkları için hani çok fazla da buranın halkı da Iraklılara iş vermiyor. Çünkü biliyorlar ki çok gecikecek ve burada da her zaman işte zaman para demek şu an bu orada. O yüzden hızlı olarak en hızlı kim? Türkler. O yüzden Türkleri tercih ediyorlar. Ben burada 10.000 kişiye şey yapıyorum, yardım ediyorum. 10.000 tane aile benim sayemde burada şey yapıyor. Evlerine ekmek götürebiliyorlar. Biz bunu Avrupa'da yapabilir miyiz? Yapamayız. Türklere bu fırsatı vermezler. Çünkü neden? İşte Türkler için kalıplaşmış düşünceleri var. İşte Türkler tembel millettir. Türkler işte çalışmayı sevmezler. Türkleri işte kandırırız. O tarz şeylerden dolayı artık Türkler de bunu anlamış bulunmakta. Ve o yüzden çok fazla Avrupa Birliği peşinden de dikkat ederseniz koşmuyor artık. Yani eskisi gibi. Çünkü şimdi Avrupa'yı düşündüğümüz zaman biz Avrupa Birliği'ne girebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne yaptık? Bu sefer Orta Doğu'ya doğru yöneldik. Orta Doğu'ya yönelince işte şu an Orta Doğu'nun göbek noktalarında bir tanesinde en üstteyiz. Yani açıkçası şu an seçimimizin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ama yani bunun sıkıntısını da Avrupa çekecek. Çünkü Avrupa Türkiye gibi bir ülkeyi kaybettiği için kendi sıkıntılı bence yani. Evet ama şimdi Arap kültürü Türkiye'ye geliyor. Ya Arap kültürü Türkiye'ye geliyor mu? Açıkçası geldiği çok fazla söylenemez. Çünkü Arap kültürü zaten Türkiye'nin içinde vardı. Ya şimdi biz zaten bundan değiştirme çabası içerisindeyiz. Hani bizim Orta Doğu'ya yaklaşmamız, Arap kültürüne yaklaşmamız anlamında geçmesin. Biz şu an hem Orta Doğu'ya yaklaşıp Orta Doğu'daki sadece gelişime katkıda bulunuyoruz. Yoksa hani sosyal olarak kendimiz için ön planda gördüğümüz ülkeler yine Avrupa Birliği ülkeleri. Yani oradaki yaşam tarzlarını bir kendimize örnek olarak alıyoruz. Çünkü insana daha çok değer veriliyor Avrupa Birliği kültüründe. Yani Arap kültürü artık biraz eskimiş bir kültür doğrusu. Hani bayanların geride planda kalması, işte diyelim ki birçok nedenden dolayı mesela Arap kültürü açıkçası Türklerin de çok istemediği bir şey. Yani şimdi zaten Türkiye'ye para kazanabilmesi için de yatırımlar yapabilmesi için. Bu yatırımlar için Orta Doğu'ya yöneliyoruz. Sosyal hayat olarak, insan hakları olarak, kültürel olarak Orta Doğu'ya yönelmiyoruz. Yani Avrupa'ya yönelmiş durumdayız. Sadece bu Avrupa'ya yaklaşımımız sürecinde Avrupa'nın bir katkısı yok. Sadece tek fark bu. Yani biz Avrupa'yı kendimize örnek alıyoruz ama Avrupa'nın bundan haberi yok yani. Açık. Daar staan ze allemaal weer. Rijen dik. Vrachtwagens van Turkije die allemaal naar Irak gaan. Maar wij gaan terug naar Turkije. Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.